Merhaba değerli arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Kumpasımızı elimize alıp ışığımızı da bir kenara bırakıp bakalım ihtiyaç olacak mı? Şimdi size tanıtmak istediğim tesbihler var arkadaşlar. Hemen ondan bahsedeyim. Şimdi şöyle 9'a 12 23'lü bir tesbihimle başlayabilirim. Şimdi bu tesbihimizin özelliklerine bakacağız. Şöyle kırık imame çalışıldı arkadaşlar. Kalın delik. Duraksız yapılmış. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23'lü bir tesbih arkadaşlar. 9'a 12 düz ağızlı yumurta. Şöyle detaylarını da göstereyim size. Cilasız bir tesbih bu arada. Tesbihimiz cilasız arkadaşlar. Evet. Çok taze, çok yeni yapıldı. Cilasız bir tesbihimiz 9'a 12 D76 arkadaşlar. Şöyle biraz daha yakından göstereyim size. Kırık imame olduğunu bir görün. Detaylı bakabilirsiniz. Evet, tesbihimizi bırakalım. Sahibine hayırlı olsun diyelim. Bırakalım tesbihimizi. Şimdi sıradaki tesbihe geçelim arkadaşlar. Sıradaki tesbihimiz bakın şöyle ona dur bakalım. Ona 14 çalışıldı diye biliyorum. Kumpasla bakacağım. (10x14) çalışılmış bir tesbihimiz. Karışık renk çalışıldı. Abimiz esasen her parçayı ayrı tane istedi ama o kadar tane bulamadık her parça ayrı olacak şekilde. Böyle güzel bir şey çıktı ortaya. Tamamen karışık. Kırık imame. Tabii maliyeti biraz yüksek arkadaşlar normal tespihlere göre. Çok uğraştırdığı için bilginiz olsun. Bir işçilik farkı koyuluyor bunlara. Evet, normal tespihle aynı fiyatta olduğunu düşünmeyin. Şimdi bunun detaylarına geçeceğim. Ölçü bakacaktık. Baktık değil mi ölçüyü? Şimdi baktık bir daha unuttuk. Bir daha baktık. Evet, ona 14. Şimdi tanelere tek tek bakacağız. Tek tek bakacağız. Çok güzeller çünkü. Evet, madem öyle her şeye tek tek bakalım. İmzamız, imame durağımız, kırık imamemiz. Şimdi tanelere şöyle ben çeke çeke bir bakayım. Duraklar bile ayrı renklerden yapıldı. Küsen parçası arkadaşlar. Ama çok güzel olmuş. Harika. Hepsi çok güzel arkadaşlar. Karma karışık cümbüş oldu. Rengarenk. Bunlar hep parça malzemelerden yapıldığı için malzemeler de beklemiş, sertleşmiş, çıtır çıtır olmuş. Çok güzel bir tesbih gerçekten. Sahibine hayırlı olsun diyelim. Bunu da böyle bırakayım. Şöyle. Evet. Şimdi bir tane daha tesbihim var arkadaşlar. Bu da D67 arkadaşlar.
İri boy bir tespih. Bu tespihimizin ölçüsünü söyleyeyim. Sonra özelliklerine geçelim. 12'ye 15 ölçülerinde. Burada tabii şu duraklar olmayacakmış. Onları çıkaracağız. Bir daha dizeceğiz. Evet. Şimdi pala frenli bir D67 arkadaşlar. 12'ye 15 25'li bir tespihimiz. Kırık imamemiz. Evet. Kalın delik. Düz ağızlı yumurta kesimi bu arada arkadaşlar. İri boy bir tespih. Gerçekten de güzel. Duruşu da çok güzel. Malzemenin sertliği de çok çok iyi. Harika. Müthiş bir sertliği var. Aman nazar değmez inşallah. Sertliği çok iyi çünkü. Niye öyle diyorum? Yani bazen malzemeler o kadar sert oluyor ki malzemeler çatlıyor. İnşallah bunda bir şey yok şimdilik. Çok güzel. Her tarafını inceledim. Hiçbir sıkıntı yok. Çok sertliği çok iyi çünkü. Ele gelişte, dokunuşta hemen sertliğini hissediyorsunuz. Evet. Sahibine hayırlı olsun diyelim. Şu çatlama konusuna da bir değinmek istiyorum arkadaşlar. Çatlama konusunu bazen insanlar ürünler çatladığı zaman ya da ürünlerde çatlak çıktığı zaman malzemeler artık arızalı, hatalı gibi görüyorlar. Böyle bir durum normal standart bir ürün için olsa tamam doğrudur arkadaşlar ama bakalit için böyle bir şey geçerli değil. Çünkü bakalit malzeme müdahale edilmeyen bir malzeme. Ne çıkarsa o karşınıza gelen bir malzeme. Malzeme tertemiz gelebiliyor elinize ama sonradan çatlayabiliyor. Biz bunları zaten hemen değiştiriyoruz, müdahale ediyoruz duruma. Onda bir sıkıntı yok. Bu durum aykırı bir durum değil arkadaşlar. Eski 100 yıllık malzemelerde de çatlak bulursunuz. Yeni çıkmış malzemede de çatlak bulursunuz. Bu malzemenin kendisiyle alakalı. Genelde ben şuna bağlıyorum. Malzeme pişerken fırında arkadaşlar bir tarafı biraz dengesiz kalıyorsa ya da terazisi bozuluyorsa kimyasal yoğunluk mesela diyelim sağ taraf biraz aşağıda kaldı. Kimyasal yoğunluk oraya toplandığı için oranın yapısında daha fazla sertleşmesine sebep olup malzemenin çatlamasına sebep olabiliyor arkadaşlar. Çünkü biz bazen kalıpları kesiyoruz. Şöyle büyük kalıplar diyelim. Örneğin şunu örnek vereyim. Bu koca kalıp diyelim. Koca kalıptan çalışıyorsunuz, geliyorsunuz. Şurada son parça. Bazen malzeme kendi kendine de çatlıyor. Malzeme bozulma da oluyor. Tabii o çatlayan malzemeleri de bekliyoruz. İyice çatladıktan sonra hepsini tespih haline getiriyoruz yine. Malzemeyi ziyan etmek, atmak yok. Çok değerli çünkü. Yani böyle durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Bakalit de böyle bir durumla karşılaştığınızda arkadaşlar bilin ki bu aykırı bir durum değil. Tespihinizin sertliğinden kaynaklanıyor. O yüzden böyle bir durumda biz hemen yenisini yapıyoruz ya da başka bir ürün öneriyoruz. Onları telafi ediyoruz. Çünkü bizim buna müdahale etme şansımız yok arkadaşlar. Eğer kaliteli bir ürün istiyorsak bu işe de katlanacağız mecbur arkadaşlar. Şimdi son parçam böyle limoni bir şeyi var, rengi var arkadaşlar. Bu malzememizin kodu yok. Çok eski küsel malzemelerdi bunlar. Bu küsel malzememizin bir özelliği daha var. Bu çok kabarcıklı olduğu için içinde baloncuklar var. Biz o yüzden satışa çıkarmadık. Yine hatalı mal diye kenara koyduğumuz ürünlerden. Yani hatalı mal diye kenara koyduğumuz tam olarak karşılığı bu. Bazı müşteriler malzemeyi görüp bu malzemeden istiyorum diyen abilere yaptığımız malzemeden biri yine. Ama malzemenin beklemesi, eskimesi malzemeye ayrı bir güzellik katmış. Şimdi malzememizin detaylarına bakacağız. Önce ölçüsüne bakalım. Sonra buna bir ışık da tutmak lazım. 12'ye 18 kesme yapıldı. Kaçlı bu? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17'li yapılmış bir tespihimiz. Şimdi bu tespihimizin özelliklerine bakacağız. Bakın. Kısa, tok, imame arkadaşlar böyle.
kalın delik. Şurada duraklar var. Evet. Sesini dinleteceğim şimdi size. Harika ya. Çıtırtıya bakın arkadaşlar. Malzemenin eskidiği de belli oluyor. Eski bir malzeme. Çıtır çıtır. Bunu yaptırmak yürek ister. Açık söylüyorum. O yüzden de size şimdi şunun hemen neden öyle dediğimi ispatlayabilmek için şöyle ışıkla bir bakacağım. Bakın arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim size ya. Ne oluyoruz? Evet. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü malzemedeki kabarcıkları? Bu haliyle bu tane bayağı temizmiş. Bakın bu haliyle yaptırıyor arkadaşlar. Bunu bilerek yaptırıyorlar. Kabarcık var malzemelerde. Üstten de şöyle bakabiliriz. Bakın böyle belli oluyor. Evet. Tespihlerimiz böyle. Şöyle biraz uzaklaştırayım arkadaşlar. Ama yani müthiş lezzeti var arkadaşlar. Harika bir duruşu var. Dokunuşu bambaşka. Şimdi malzeme normalde kusurlu. Normalde malzeme hatalı. Yani bir insan bunu niye yaptırır arkadaşlar ya? Şu güzelliğe bakın ya. Malzeme o kadar güzel olmuş ki inanılmaz yani. Yani siz belki görmüyorsunuz buradan ama bazı işte müşterilerimiz geliyor. Çatlamış, kırılmış. Her türlü malzemeden tespih yapıyoruz arkadaşlar. Yani bizim malzemelerimiz mesela beklemiş, eskimiş, kırılmış ya da böyle kabarcıklı. Onlardan çok tespih yaptık. Onlar tabii genelde dükkana gelen abilerin onları görme şansı oluyor. O abiler sizin vazgeçtiğiniz ya da bu kırıkmış bundan tespih yaptırmayayım ya da çatlamış bundan bir şey olmaz dediğiniz ürünlerden abiler kendilerine tespih çıkartıyorlar yani. Evet. Harika. Evet arkadaşlar, bu da sahibine hayırlı olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.